Selamlar dostlar, ben Mahir. Bu video ile birlikte Travian için kapsamlı bir rehber serisine başlıyorum. Bu seri temel düzeyden ileri seviyeye doğru ilerleyecek. Bu şekilde planlıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen ilk videomuza başlamak istiyorum. Şimdi ilk olarak Travian nedir? Nasıl oynanır? Travian bir nevi bir şehir geliştirme oyunudur. Şu sol taraftaki görmüş olduğunuz üretim alanları vardır. Bu üretim alanlarınızla köyünüze kaynak sağlarsınız ve köyünüzün iç kısmında da bu sağda görmüş olduğunuz kısımdaysa köyünüzün binalarını kurarsınız. Bunlar ne gibi binalar? Depolar, asker eğitme binaları, ekonomi binaları, pazar vesaire gibi köyünüzü geliştirirsiniz. Ardından asker eğitirsiniz. Bu binalar vasıtasıyla ve kazandığınız kaynaklar vasıtasıyla yetiştirdiğiniz askerlerle rakiplerinize saldırırsınız. Onlar size saldırır, siz savunma yaparsınız. Kaynak elde etmenin, ham madde elde etmenin tek yolu üretim binalarınız değildir. Diğer rakiplere, bahalara saldırarak da kaynak elde edebilirsiniz. Yani yağma saldırıları yaparsınız bunun için. Rakiplerinizin köylerini yıkabilir, hatta onların köylerini alabilirsiniz. Mesela burada hemen sağ tarafta bir rapor var. 2194 tane atlı bir köye saldırmış ve bütün savunmayı kesmeyi, oyun içerisinde kesmek tabiri kullanılıyor. Öldürmeyi başarmış diyelim. Daha çok ama kesme lafı kullanılır. Devam ediyorum. Travian'ın diğer oyunlardan farkına bakmak istiyorum ben. Travian'ı daha iyi anlatabilmek için. Zira pek çok benzer oyun var. Hem Android, iOS tabanlı telefondan oynanan hem de yine web tabanlı olup klanlar, kabile savaşları tarzı benzer oyunlar var. Önce telefon oyunlarını kıyaslayalım farkını. Telefondaki oyunların en temel farkı, ben o oyunları da göz atma imkanım oldu. En temel farkı bir level farkı var. Level olayı var. Yani sizin köyünüzün veya şehrinizin belli bir ulaşmış olduğu bir seviye var. O seviyeye göre eğitmiş olduğunuz askerleriniz var ve sizden düşük levelli birisine karşı tamamen üstünsünüz. Yani onun size bir şey yapma, herhangi bir strateji üretip de sizi alt etme imkanı yok. Yani bir level olayı var. Bu level olayı beni bu oyunlardan soğutuyor mesela. Stratejinin önüne geçiyor. O oyunlarda, telefondaki o çoğu oyunlarda köy yıkma, köy alma, fethetme bu olaylar yok. Yani tamamen dümdüz oyununuzu oynamaya, kaynak topladıkça şehrinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Birazcık Farmville havası oluyor, çiftlik oyunu havası oluyor. Bir başka diğer eksikliği bu oyunların saniye ayarlamaları, organize saldırılar, fedalar, yani sayamadığım birçok taktik var. Travian'daki taktikleri say bitirebilir miyiz bilmiyorum. Bu şekilde planlı işler orada yok. Orada düz savaş. Askerinizi eğitiyorsunuz, saldırıyorsunuz, leveliniz üstünse kazanıyorsunuz, bitti. Savaş sonuçlanmış oluyor. Diğer web tabanlı oyunlara dönecek olursam burada klanları baz aldım ben. Bu oyunların bana göre Travian'dan en büyük farkı, diğer oyunlarda bir çiftlik sistemi var. Diyelim ki o çiftlik toplamda 10.000 tane askeri barındırabiliyor. Siz 10.000 tane askerinizi eğitiyorsunuz. Ama 10.000 birinci askeri basamıyorsunuz. Çünkü çiftliğinizde yer kalmadı. Travian'da bu durum böyle değil. 10.000 tahıl ürettiğinizi düşünün. 10.000 asker basıyorsunuz ve daha da devam edip 20.000. askeri de basabilirsiniz. Tahılınız eksi 10.000'e düşmüş oldu. Ama siz bu eksi 10.000'lik açığı yağma atarak kapatabilirsiniz. Veya diğer köylerinizden sağladığınız kaynaklarla kapatabilirsiniz. Devasa ordular kurabilirsiniz. Ama klanlar oyununda o şekilde işlemiyor. Bir köyünüzden maksimum basabileceğiniz bir asker sayınız var. O askeri bastığınızda diğer köyünüze geçmeniz gerekiyor. Hal böyle olunca 50 tane köyü olan birisi 5 tane köyü olan birisiyle karşılaşacak olduğunda sonuç baştan belli. Yani 50 tane köyü olan adam her türlü kazanacak. Ama Travian'da öyle değil. Travian'da şüphe çekmemek için birisi 5 köyde kendisini bırakabilir. Ama belki de server'ın gördüğü en büyük orduyu basıyor. Travian kendi içerisinde çok fazla çeşitlenebiliyor. Köy alma, yıkma olayları klanlar tarzı oyunlarında var ama tam olarak Travian'daki şekliyle, düzeniyle işlemiyor. Burada daha çok üstün olduğunuz rakibin köylerini alıp kendi köy sayınızı büyütmek üstüne kurulmuş gibi geliyor bana. Server uzadığın takdirde bu klanlar gibi oyunlarda fark inanılmaz derecede açılıyor. Yani işte köy farkı oluşmaya başlıyor. Onun 150 köyü var, sizin 10 köyünüz var. O rakiple mücadele etme ihtimaliniz ortadan kalkmış oluyor. Ama Travian'da ise daha çok asker konuşuyor. Askerinizin olması da yetmiyor. Strateji konuşmaya başlıyor bir yerden sonra. Devam edelim. Ve bu kadar konuştuğumdan da anlaşıldığı üzere Travian bireysel bir oyun değil. Elbette bireysel olaraktan devasa ordular basıp bireysel olarak harika zaferler elde edebilirsiniz. Hani bunu egale etmiyorum. Ama ekiple birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Yani diğer oyunlarda da aslında böyle. Ekiple birlikte hareket etmezseniz çok da uzun süre yaşayamazsınız diyebiliriz. Travian'da bir söz vardır.
çok severim. Her şey bir organize saldırıya bakar derler. Hatta bununla ilgili ben burada bir örneklendirme yapmak için bir anımı anlatmak istiyorum. Oyuna ilk başladığım serverda 50. 60. sıralarda yer alan bir birliğin içindeydik. Bir gün birliğimden bir mesaj geldi ve dediler ki filanca oyuncunun tüm köylerine sahte saldırı, fake saldırı atın. Oyuncuya bir baktım, oyuncu ilk 10'da. Ben dedim bu oyuncuya fake falan atmam. Şimdi oyuncuya saldırı atacağım, sonra başım ağrıyacak. Aradan 2-3 gün geçti. Bir daha birliğimden bir mesaj geldi. Tebrikler mesajı. O ilk 10'da yer alan oyuncunun merkez köyü sıfırlanmış. Yan köyleri reislenmiş, yani fethedilmiş ve geriye kalan köyleri ise yağma köyüne döndürülmüş. Tebrik mesajı atmışlar. Ben şok geçirdim. Yani nasıl böyle bir şey oluyor anlamadım. Ve o saatten sonra da ben de o oyuncuyu yağmalamaya başladım. Zaten bana yakındı. Yani böyle bir oyun. Her şey bir organize saldırıya bakıyor. Oyunun ilk 10'da da olsanız oyun bu şekilde sizi yönlendirebiliyor. Mesela burada 25 vs 300 örneğinden kastettiğim olay yine bir serverda ufak bir birliktik. Yaklaşık 20-25 oyuncumuz vardı. 5-6 tane birliği olan bir birlik bizim rakibimiz pozisyonundaydı. Bu 25 kişi 300 tane oyuncuya sahip olan bu birliğe kök söktürdü. Başarılar elde ettik. Harika derecede eğlendik. Aslında çoğumuz oyun içerisinde yeni tanışmıştık ama çok iyi kaynaşmıştık. Ve birazcık da belki şansımızın yardımıyla diyeyim rakibimize çok sağlam kök söktürmüştük. Ve şunu da hemen eklemek istiyorum. Bunun tam tersi durumu içinde bulunduğum da oldu. Yani kalabalık olan biziz. Bakacak olursak üstün olan biziz. Ama çok az sayıda bir rakibimiz bizimle çok ciddi bir mücadele verdiği oldu. Yani bunu şunun için anlattım. Ekip çok önemli. Sayınız değil, ekip önemli bu oyunda. Gerçekten böyle bir durum var. O Android oyunda mesela Android tabanlı strateji oyunlarında sayısı çok olan az olanı muhtemelen yok ediyor. Tabii her şey eşit olsa, herkes eşit olsa. Seviye farkı var demiştim oyunlarda. Seviye farkının olmadığını düşünelim. 25 kişiyle 300 kişi savaşa girdiğinde savaşın galibi orada belli. O oyunda belli. Ama Travian'da hiçbir şey belli değil. Şimdi oyunun amacına geçelim. Oyun dünya harikası, yani İngilizcesi Wonder of the World diye geçiyor. İngilizcesinin kısaltmasından da WoW'da denir. Bu WoW binasını 100. seviyeye getirmek. Bu WoW binası her serverda 13 tane bulunur. Oyunun kendisi tarafından kontrol edilen Natar halkındadır. İçerisinde haltra sayıları miktarda bir savunma vardır. Bu savunmayı kesip köyü alırsınız ve WoW binasını 100. seviyeye getiren birlik oyunu kazanır. Dikkat çekiyorum. Birlik diyorum. Bu bir kişinin başarabileceği bir iş değil. Yani tamamen ekip çalışması gerekir. Tabii bu köyü alır almaz seviye basmaya başlayamıyorsunuz. İnşa planı denen bir plan çıkıyor oyunun sonlarına doğru. Bu planı aldıktan sonra seviye basmaya başlayabiliyorsunuz. Kıyasıya rekabet başlıyor. Bir serverda neler olur? Buna bakalım. Şimdi önce oyunun ilk zamanlarını inceleyelim. İlk köyler geliştirilir ve yeni köyler kurulur. Bu yeni köylerin ilki, yani ikinci köy diye geçer. 15 tarlalı, 9 tarlalı, yani tarlalı ve bol vahalı bir köy olmasına dikkat edilir. Ardından askerler yetiştirilir ve mücadeleler başlar. Zaten daha mücadele, korumalar biter bitmez direkt başlar. Yağma savaşları olur, ortak vaha savaşları, tarlalı köy savaşları. WoW kurma iddiasına sahip olan aynı bölgedeki farklı birlikler birbiriyle mücadele etmeye başlar. Serverın ortalarına doğru gelindiğinde WoW köyleri tılsımlardan ya önce ya sonra artık o birliklerin kendi stratejisi ve o durumun getirdiği gereklilikler çerçevesinde alınır. Ardından tılsımlar çıkar. Tılsım denilen şeyler size bonus kazandıran bir öğe. Mesela daha büyük depo, daha hızlı asker yetiştirme, daha az tahıl tüketme, daha büyük sığınak kapasitesi. Askerlerin haritada daha hızlı gitmesini yarayan tılsımlar. Yani bunlar size bonus veren, tılsımı olmayan kişilere ve birliklere karşı daha avantajlı bir konumda olmanızı sağlayan nesneler diyebiliriz. Bu tılsımlar da Natar halkında bulunur. Oyunun belli bir aşamasında, yani yarısında diyebiliriz. Natar halkında birden ortaya çıkar ve ilk giden alır tılsımı. Tabii içerisinde bir savunma da bulunur. O savunmayı kesebilecek kadar da askerinizin olması gerekir. Ardından tılsım savaşları da oyunun içerisine dahil olur. Hatta bu tılsımlar yüzünden ikiye bölünen birlikler bile olur. Tılsımlar oyunun gidişatını komple değiştirir, yani işin özü. Final aşamasına gelindiğinde oyunun sonlarında artık inşa planları çıkar. Bu inşa planları çıktıktan sonra WoW binasına seviye basılmaya başlar. Ardından WoW binalarının seviyeleri ilerledikçe birlikler birbirlerinin, yani rakip birliklerin WoW binalarını yıkmaya çalışır. Sırf WoW için hazırlanan devasa ordular vardır her birliğin. Daha doğrusu WoW hedefi olan her birliğin bu şekilde orduları olur. Bu ordular piyasaya çıkmaya başlar. WoW'u yıkmaya çalışılır, rakibin WoW'u derken WoW binasını 100. seviyeye getiren ilk birlik kazanır. Eğer WoW'u hiçbir birlik 100. seviyeye getiremezse, o tamamen bir kıyasaya mücadele olursa Natarlar WoW'u kendisi kurar
ve oyun kimse tarafından kazanılmamış olur. Ve bu kadar anlatmışken bir server'ın kaç gün süreceğini de ele alalım. Ben burada sadece 1x hızındaki server'ı ele alacağım. 90. gününde tılsımlar çıkar. 180. gününde inşa planları çıkar ve yaklaşık bir server 210-220, biraz daha uzarsa daha fazla sürebilir. Bu kadar bir zaman alır. Diğer hızlı serverlar 2x ise bunun yarısı kadar, 3x bunun 1/3 kadar şeklinde azalar. Zaten burada ben belirttim. İnceleyebilirsiniz videoyu durdurup. Peki Travian hangi amaçla oynanır? Şimdi bu birazcık garip bir soru oldu ama tabii öncelikle eğlenmek. Amaç eğlenmek. Bu Travian içerisinde bu amacından şaşılma yaşanabiliyor maalesef. Ama her zaman tabii ben bunu hep hatırlatırım. Öncelikle amaç eğlenmek. Ardından şimdi hangi amaçla oynanabilir derken şunu kastettim. WoW için mi oynayacaksınız? Yoksa siz sadece hiç WoW'la ilgilenmeden sadece vurup kırıp yıkıp belki de yıkılıp savunup bu şekilde atraksiyon yani sıcak savaşın içinde bulunan bir oyun mu oynayacaksınız? Bu tamamen sizin zevkinize kalmış diyebilirim. Tabii bunun ikisini de yapabilirsiniz. Birinden vazgeçmek diye bir durumda söz konusu değil. Bu hırası oyunu bilmeyen çevremdeki insanlarla konuştuğumda anlatırken en fazla eğlendiğim kısım. Çünkü gerçekten nasıl bir oyun ortamı var? Bu Travian bambaşka. Daha önce oynadığım hiçbir oyuna benzemiyor Travian'daki oyun ortamı. Öncelikle oyunun ilk zamanlarına döndüğümüzde o zamanlar MSN'ler vardı. Daha sonraları RaidGal. Şimdilerde WhatsApp ve Discord üstünden genellikle döner bu işler. Tabii sadece bunlarla kalmaz. Birbirine yakın olan insanlar telefonlaşırlar. Telefonda saatlerce Travian hakkında, yaşanan olaylar hakkında istişareler döndürürler. Böyle bir ortamım var. Yani WhatsApp grupları kurulur, Discord grupları kurulur ve insanlar sürekli sohbet içerisinde bulunur. Arkadaş ortamı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu denli, bu oyunun bu aşamaları olmasaydı bu oyunu çoktan belki de oynamayı bırakmış olabilirdim. Böyle bir oyun yani hani birlikte oynanınca güzel ve oyunun içerisinde yönetim kadroları vardır. Genel başkan, başkanlar, başkan yardımcıları, saldırı savunma komutanları, tılsım sorumluları, koordinasyon sorumluları. Sanırsınız yani bir oyun oynamıyoruz da devlet yönetiyoruz. Yani İnanılmaz. Casuslar diye aldığım bu not sizi yanıltmasın. Oyunun içerisinde casus adıyla yetiştirilen askerlerden bahsetmiyorum. Buradaki bahsettiğim casuslar gerçek bildiğiniz casus. Mesela casus olduğumu düşünün benim. Rakip birliğin içerisine sanki normal bir oyuncu gibi gidip o birlikte neler konuşuluyorsa öğrenmeye çalışıyorum. Hatta öyle ki karşı birliğin yönetim kadrosu içerisine girip çok ciddi derecede sorumluluklar bile üstlenen casuslar açığa çıkmıştır bu oyun içerisinde. İnanılmaz bir şey. Bu başka bir oyunda var mıdır? Hiç bilmiyorum. Yani bu oyun gerçekten şurada yazdığım gibi gerçek bir ortaçağ ortamı, gerçek bir siyaset ortamı var oyunun içerisinde. İnanılmaz derecede. Mesela gerçekte olan Avustralya Macaristan veliahtının öldürmesi sonucunda Dünya Savaşı başladı maalesef ki. Bu oyunun içerisinde de böyle çok eften püften sebepler gibi görünen ama aslında arkası gayet dolu olan en basit sebepten başlayan ciddi derecede savaşlar var. Hazırlanan ordular bir anda piyasaya çıkar. En ufak bir sebepten. Bölünür bir birlik. Tılsım yüzünden bölünür. Anlaşamayan iki oyuncu yüzünden bölünür. Birisi bir oyuncuyu haklı görür. Diğer oyuncuyu haklı görür. Ve bu birlik bölünür. Belki de bu bölünen birlik server'ın en sağlam birliği olarak lanse ediliyordur. Belki de WoW'u onların kuracağı öngörülüyordur. Oyunun kazananı baştan bellidir gibi bir bakış açısı oluşmuştur. Ama bir bakarsınız daha tılsımlar gelmeden birlik dağılmış ve ne olduğunu kimse anlamamış. Ama diğer bir yönden bakacak olursak bu oyun içerisinde tanıdığım birçok iyi insan oldu, birçok arkadaşım oldu, abilerim oldu. Bu oyun başka bir oyun. Çok enteresan, çok basit dışarıdan bakıldığında animasyon olmayan, sadece web tabanlı, kağıt üstünde sadece rakamları takip ederek oynanan bir oyun ve bu kadar büyük bir çehresi oluyor. En önemli konulardan bir tanesine geldik. Oyunda parayı basan oyunu kazanıyor mu? Parayı basan düdüğü biraz çalıyor. Bunu da ama kıyaslayarak size anlatmak istiyorum. Çünkü mesela o telefondaki strateji oyunu diye geçen oyunların içerisinde parayı basan levelini öyle bir arttırıyor ki sizin o adamla hiçbir şekilde yarışmanız mümkün olmuyor. Yani aslında işin içinde stratejide kalmıyor. Direkt o adam ödemiş ve kazanmış oluyor. Travian'da öyle mi? Kararsızım. Ya elbette var. Yok diyemiyorum. Ama Travian'da biraz daha bu dengelenebiliyor. Şöyle söyleyebilirim. Temel düzeyde altını kullanmak gerekiyor. Temel düzeyindeki altını da burada hesapladım. Mesela 1100 altın size lazım. Onun dışında NPC yani ham madde dengeleme işlemi bir de inşaatları hızlı bitirmek için kullanılan altınlarla birlikte şöyle söyleyebilirim. Bir serverda 1600 tane altına ihtiyacınız var.
Bu videonun yayınlandığı bu tarih itibariyle altının şu anda 800 TL civarlarında. Çok kaba bir hesapla 1x server için günlük 3-4 TL, aylık 100 TL gibi bir paraya denk geliyor. Eğer bu oyuna aylık 100 TL kadar bir parayı ayırırsanız temel düzeyde altın ihtiyacınızı karşılamış olursunuz diye düşünüyorum. Bir de tabii temel düzeyde altın ile oynayanla aşırı düzeyde altınlı oynayanın kıyaslamasını ayrı yapmak gerekir. Bu oyuncularla elbette aranızda bir fark oluyor. Bu net fark olur. Mesela oyunun erken aşamasında kafesleri toplar pazardan, kendine öyle bir savunma çeker ki siz o savunmayı aşamazsınız. Aslında o savunmaya hiçbir kaynak harcamadı. Para ile oluşan bir savunma oluşmuş oluyor. Elbette bir fark oluyor. Ama oyunun ilerleyen düzeylerinde oyun bireysel bazda oynanmadığı için, birlikler arasında birliklerin bir savaşı şeklinde oynandığı için iş biraz daha artık stratejiye kalabiliyor. Yani stratejisi iyi olan kazanabiliyor. Kalabalık olmak da yetmiyor. Köyünün durumunun iyi olması da yetmiyor. İyi planlamanız lazım. İyi strateji üretmeniz lazım. Hata yapmamanız lazım. Bunun çok fazla detayı ve örneklerini verebilirim ama çok video fazla derecede uzar. Yani şöyle, temel düzeyde altınla oynadığınız takdirde bu oyun idare eder seviyede. Muadillerine kıyasla gayet idare eder bir seviyede. Ama tabii ki de öde ve kazan sistemi maalesef var diyorum. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için, yararlı olduysa ne mutlu. Videoların devamı gelecek. Rehber serim devam edecek diyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Sürçülisan ettiysem derken bile ettim. Burayı kesmeyeceğim. Sürçülisan ettiysem affola.